Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Biraz önce kutu içerisinde çıkartmış olduğum 18650 lityum pilleri beraber incelemiş olacağız. Bu piller nasıl kullanılır, nasıl şarj edilmesi gerekir ve pillerin orijinal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ve dediğim gibi bu pilleri kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Sizlere bundan bahsetmeye çalışacağım. Hemen ilk etapta şöyle bir tane pilimizi aldığımızda pilimiz 18650 normal standart lityum pil. Herkesin bildiği bir pil arkadaşlar. Pil modeli. Şimdi pilin üzerinde herhangi bir amper cinsinden kapasitesi yazmamış. Fakat ben bu pili kapasite ölçer cihazı üzerinden ölçtüğüm zaman gördüğünüz gibi buraya zaten yazmışım. 3205 miliamper değerinde bir kapasitesi bulunmaktadır. Pilin tam olarak iç özelliklerine nasıl erişebiliriz diye soracak olursanız, zaten burada görmüş olduğunuz gibi NCR 18650B yazdığımız zaman muhakkak bu pilin datasheet'ine yani veri sayfasına ulaşmamız gerekir. Veri sayfasına ulaşmamız gerekir ki bu pilin hangi voltajlarda şarj edilebileceğini ve minimum kaç voltaja kadar düşüş işlemi gerçekleşir. Aynı zamanda bu pili ne kadar aralıklarda şarj edebiliriz ve şarj ederken orada belli başlı bir şarj akım göstergeleri bulunuyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. O yüzden lityum pilleri gelişigüzel bir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Diğer bir yandan öbür pillere bakacak olursak, mesela bu pile 3134 mAh olarak bir kapasite değeri bulmuşum. 3152, 3132 olarak miliamper cinsinden değerlere sahip. Baktığımız zaman evet çok güzel kapasiteleri. Yani 3000'in altında bir değer görmüyoruz. Fakat pillerin bir de beraber voltajlarını kontrol edelim. Her ne kadar pillerin miliamper cinsinden kapasiteleri iyi olmuş olsa da tabii ki de burada önemli olan voltaj kontrolüdür. Şöyle DC akım moduna ölçü aletimizi alıp artı eksi fark etmeden şu şekilde kontrol işlemini sağladığımızda görmüş olduğunuz gibi 0 volt gösteriyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir kenara ayıralım. İkinci pilimize baktığımızda 1.3 volt gösteriyor. Bunu da kenara ayıralım. Üçüncü pilimize bakacak olursak bu da yine aynı şekilde 0 volt. Ve dördüncü son pilimize bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi 1.2 volt olarak gösteriyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu piller tamamıyla ölü. Yani bu pilleri bir şarjlı matkapta kullanamayız. Veya çok yüksek akım gerektiren bir yerlerde kullanamayız. Bu pillerden bir powerbank yapamayız, şarj aleti yapamayız. Neden yapamayız? Şimdi biraz önce sizlere pilin datasheet'inden bahsetmiştim. Gerek bu piller gerek lityum pillerin tümü 2 voltun altına düştüğünde piller tamamıyla çöptür. Peki biz bu pilleri kullanamaz mıyız? Tabii ki de kullanırız. Ufak tefek işte kafa lambası, normal led, 3.7 veya 12 voltluk ufak tefek çalıştırabileceğimiz çok düşük akımlarda 150 miliamper, 200 miliamper hatta 300 miliamper civarında bir lambaya LED'e de bağlantısını sağlayıp bu şekilde de kullanabiliriz. Fakat dediğim gibi lityum piller yani minimum 2, aslında olması gereken 2.5'tur. 2 voltun altına düştüğünde bu piller kurtarılamaz. Direkt geri dönüşüm kutusuna atılması gerekir. Şimdi bir başka videolara baktığımda bazen karşıma çıkıyor, mesela bu piller hakkında zaman zaman araştırma safhasına girdiğimde pillerin şu yüzeyde arkadaşlar, şöyle sizlere göstereyim. Hatta şu daha temiz. Şimdi lityum pillerin genelde yabancı kaynaklarda buraya bir tane metal bir cisim sokulup buranın içerisinde bir tane ventil var. Pilin içerisindeki gazın dışarıya çıkmasını manuel bir şekilde vatandaşlar buradan bir metal sokarak buradaki ventili, buradaki kapakçıyı açıp içerisindeki gazı dışarıya saldığında tekrardan pili kullanıma soktuklarını söylüyorlar. Bunu sadece bir kez denedim. Nasıl olduğunu merak ettiğim için siz kesinlikle denemeyin. Şimdi işin özüne şuradan bakacak olursak, bunu yapan mühendis
Yani bunu tasarlayan mühendis buraya ventil koymuşlar. Otomatik bir basınç ventili koymuşlar. Fakat bizim sivri zekalı insanlarımız bunun içerisine demir, metal bir parça sokup içerisindeki gazı dışarıya çıkartıyorlar. Tekrardan pili hayata geri döndürdüğünü düşünüyorlar. Aslında böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bunu koskoca mühendis düşünememiş. Bizim insanımız, yabancı veya Türk fark etmez, bizim insanımız bunu düşünmüş. Mühendisten önce düşünmüş. Bunun içerisine bir metal sokarak buradaki ventili açıp pilin içerisindeki gazı dışarıya çıkartıp pili tekrardan aktif olarak kullanıma geçmesini sağlıyor. Arkadaşlar, buradaki ventil tamam, yapılabilir, evet, doğru, ama çok tehlikesi, gerçekten yüksek bir tehlikesi var ve siz buradan metali soktuğunuz zaman artı ve gövdesi zaten bu pilin eksidir. Burası da eksi, bu gövde de eksi. Artı zaten görmüş olduğunuz gibi şurada bir beyaz bant var. Tamamıyla eksiden gövdeden ayrılması için. Siz buradan metali sokarken dış gövdeyle temas ettirdiğiniz an pil otomatik bir şekilde kısa devreye geçecektir doğal olarak. Ve siz anlamadan çok hızlı bir şekilde kısa devredeyken pil kendi kendini yemeye başlar ve bir zaman sonra alev alır. İşte pil alev aldığı zaman bu pili hiçbir şekilde söndüremezsiniz arkadaşlar. İsterseniz üzerine su dökün, isterseniz pili kuma gömün, yani toprak altına gömün, ne yaparsanız yapın. Lityum pil alev aldığı zaman hiçbir şekilde söndüremezsiniz. Bu pil günümüzdeki elektrikli araçların içerisinde bile mevcut. Yani normal bildiğimiz elektrikli araçların içerisinde bile bu piller mevcut. 18650 değil de farklı bir modeli vardır. Sonuç itibariyle iç yapısına baktığımızda pilin modeli lityum pil. Ve alev almaya başladığında gerek araç gerek bu ufacık pil hiçbir şekilde söndüremezsiniz. Yani dünyada daha bunu söndürebilecek hiçbir teknoloji gelişmedi. Hala Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. O yüzden bu pilin hiçbir şekilde buradaki ventile çubuk sokup da metal sokup da buradaki ventili açıp bu pili kullanmaya, hayata geri döndürmeye çalışmayın arkadaşlar. Eğer pil 2 voltun 2,5 voltun altına düştüyse pil direkt çöp. Şimdi diğer bir pillerimize bakacak olursak, demiştim ya orijinal olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz diye. Şöyle bir tane pilim var elimde. Pilin üzerine baktığım zaman hiçbir şekilde miliamper yani kapasitesi yazmıyor. Sadece normal 3.7. Burada da bir tane model numarası koymuşlar. Yine zaten aynı şekilde artısı, eksisi. Fakat dediğim gibi üzerine herhangi bir miliamper yazmıyor. Modeli yazmıyor. Buraya mesela model yazmışlar ama buradaki model numarası zaten 18650. Bunu biz internetten araştırdığımız zaman pile ait hiçbir bilgiye ulaşamadım. Dolayısıyla bu pil zaten orijinal değil. Diğer bir pile baktığım zaman şimdi şuradaki farka dikkat etmenizi istiyorum. Bu pil de aynı şekilde orijinal bir pil değil. Şimdi buradaki model numarasını yazdığımızda bu pilin hakkında da çok fazla bir bilgi yok. Buraya 1500 miliamper yazmışlar. Pilin üretim tarihi burada zaten 2019 yılına ait olduğunu gösteriyor. Her ne kadar 2019 yılına ait olmuş olsa da pili doğru bir şekilde şarj edip deşarj olarak kullanıma, yani doğru bir şekilde kullandıktan sonra 2019 yılı bile bu pil için çok yeni bir zaman dilimidir. Şimdi burada 1500 miliamper yazmış vatandaşlar, fakat ben bu pili akım kapasite ölçer cihazına bağladığım zaman 722 miliamper olarak bir değer aldım. Yani 1500 miliamper nerede? 722 miliamper nerede? Bu pil de zaten orijinal pil değil arkadaşlar. Diğer bir şöyle bir adet daha pilim var. Bu pil mesela orijinal pil. Pilin burada görmüş olduğunuz gibi model numarasını yazdığımda otomatik bir şekilde araştırmalarımda pile ait datasheet'ine ulaşabiliyorum. Buraya yazmışım, tam olarak okunmuyor ama 1800 küsür bir kapasitesi olduğunu görüyorum. Baktığım zaman bunun yüzeyinde de herhangi bir bilgi yok. Sadece model olarak var.
Şöyle bir adet daha pilim var arkadaşlar. Burada da mesela baktığımız zaman 6900 miliamper yazıyor. Bu çok çok iyi bir değer. Fakat görmüş olduğunuz gibi 661 miliamper olarak gösteriyor. Yani bu pilde, yani nasıl size gösterebilirim bilmiyorum ama bu mesela orijinal pil gerçekten ağır. Bu çakma bir pil, yani yerli de diyebiliriz. Bu oldukça hafif. Aynı şekilde buradaki pil de çok hafif. Yani orijinal ve çakma pilin en basit ayrılma yöntemi, bir tanesi ağır, yani elinizde gerçekten hissedebiliyorsunuz. Bir tanesi ağır, bir tanesi hafif. Ve şu şekilde pile bir metal cisimle vurduğunuz zaman boş bir ses geliyor. Orijinal pile aynı darbeyi vurduğumda daha tok, daha dolu bir ses geliyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrar çıkan sesi sizler de umarım rahat bir şekilde duyabiliyorsunuzdur. Dediğim gibi pilleri, yani buradaki pillerin yarısı kullanılabilir, yarısı kullanılamaz. Fakat 2 veya 2,5 voltun altına düşen pilleri sadece normal işte radyo, kafa feneri, el feneri, bu tip ufak tefek şeylerde kullanabilirsiniz. Fakat bunun da tehlikesi, yine aynı şekilde şarj işlemi gerçekleştirirken pil çok fazla ısınabilir. İşin aslına baktığımızda en temizi bu pilleri tamamıyla direkt geri dönüşüm kutusuna atmaktır. Çünkü dediğim gibi oldukça tehlikeli bir pil. Buradaki pillerimizin de bir voltaj kontrolünü beraber gerçekleştirelim. Hemen şu şekilde. Şuradaki pilime baktığım zaman gördüğünüz gibi 3,5 voltluk bir voltajı görünüyor. Bu pilimiz gayet sağlam. Her ne kadar miliamper cinsine kapasitesi düşük olmuş olsa da bu pile baktığım zaman arkadaşlar, bu pilde 3,7 olarak gösteriyor. Tabi değdirebilirsem. Gördüğünüz gibi 3,7. Buradaki pilim de sağlam. Bu pile baktığım zaman 3,1 volt ve son olarak buradaki pilime bakacak olursam 4 volt olarak değeri, voltajı bulunuyor. Şimdi bu pilleri nasıl şarj edebiliriz? Hemen sizlere bunu göstermeye, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lityum pilleri nasıl şarj edebileceğiz konusuna değinecek olursak arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane TP4056 şarj modülüm var. Bu modül ile bütün lityum pilleri şarj işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle bütün lityum piller dediğime bakmayın. 18650 lityum piller günümüzde birçok alanda kullanıldıkları için en rahat, en kolay ve en basit, aynı zamanda en güvenilir şekilde şarj işlemini sağlayabileceğiniz güzel bir devre kartı. Burada 1046 entegremiz mevcut. Zaten bütün işlem bunun üzerine gerçekleşiyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Normal pilin artı ve eksi bağlantılarını sağlıyorsunuz. Burada bir tane mikro USB, daha doğrusu mikro şarj soketimiz mevcut. Normal Android telefonların şarj soketleriyle birebir aynı. Buradaki orta kısımlarda görmüş olduğunuz, zaten şurada yazıyor B artı B eksi. Buraları pile bağlantısını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda out kısmından eksi artı, buradan da direkt adaptör üzerinden sağlanılan 5 voltu mesela şarj işlemi esnasındayken adaptör üzerinden çekmiş olduğu artı ve eksi buradan direkt olarak 5 volt bizlere sağlayabiliyor. Aynı zamanda 5 voltu verirken pilimizde B artı B eksi pin uçlarından şarj işlemi olmuş oluyor. Diyelim ki soketi söktük, şarj soketini söktük, kartımız devre dışı kaldı, şarj işlemi kesildi. Buralardan, yani B artı B eksi kısımlardan bataryaya, pile bağlamıştık. Herhangi bir adaptör, şarj kullanmadan yine aynı şekilde out yazan artı eksi kısımlardan da voltajı direkt olarak alabiliyoruz.
Yani pil bağlantımızı sağladık. Artı ve eksi kısımlardan, bu out kısımlardan da herhangi bir ekstradan şarj işlemi yapmadan otomatik bir şekilde 5 voltu bize buralardan verecektir. Şimdi bu otomatik bir şekilde 4.2 voltaja geldiğinde şarj işlemini otomatik bir şekilde kesecektir arkadaşlar. Yani dediğim gibi en güvenilir lityum pil şarj modülü budur. Bunun da zaten linkini videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım. Şimdi bir diğeri şu şekilde bir BMS kartımız var arkadaşlar. Bu BMS kartı birçok model, fonksiyonel olarak farklılık gösterebilir. Bunların balanslı olanı var, normal balanssız olanı var. Yani balans nedir? Sizlere şunu iletmem gerekirse, söylemem gerekirse. Şimdi örnek veriyorum, 3 tane pilimizi seri bir şekilde bağladık. 12 voltumuzu sağladık arkadaşlar. 12 volt şu anda mesela 12 volt olduğunu düşünün. Artı eksi bağlantılarımızı tamamladık. Diyelim ki bizim şurada bir tane pilimiz 3.7 volt, yani gayet sağlam. Bir tane pilimiz 2.7 volt. Bir tane pilimiz de yine aynı şekilde 3.7 volt. Fakat birinci ve üçüncü pilimizin kapasitesi, yani şarj akım kapasitesi gayet normal, standart düzeydeyken ortadaki pilin şarj kapasitesi daha düşük. Yani biz biraz önce ne yaptık? Voltajlarını ölçtük. Bir tanesi 1.5 geldi, bir tanesi 1 geldi, bir tanesi 0 geldi. Şimdi mesela bu 3 tane pilin burada baktığımız zaman 3134 miliamper kapasitesi var. Biz bu pilin yanına şöyle 849 miliamper bir tane pil attık. Sonrasında yanına şuradan okunabilir bir pil seçelim. 669 miliamper pil attık. Biz bunlara bu şekilde BMS kartını, montaj işlemini sağladık. Buradaki BMS kartının asıl amacı, görevi şudur. Normal buradan zaten hem çıkışı artı ve eksiden alıyoruz, hem de şarj işlemini yine aynı şekilde artı ve eksiden sağlamış oluyoruz. Normal pillerimizin bağlantısını sağladık. Şarj işlemine tabi tuttuğumuzda, yani adaptörü, pillerimizi şarj ederken 3134 miliamper olan pilimiz çok daha geç dolarken arızalı olan pilimiz daha erken ve daha hızlı bir şekilde dolacaktır. Dolayısıyla hem pillerde bir ısınma söz konusu olacaktır, hem de arızalı pil bir an önce dolduğu için diğer pillere, veya iki tanesi diyelim ki arızalı, kapasitesi düşük, bunlar daha erken bir şekilde dolacağı için, dolayısıyla da 3134 miliamperlik pilim halbuki dolmamış, fakat bu iki tane pilin yüzünden doldu olarak bizlere bilgi veriyor. Veya BMS kartı çok yüksek akımlarda, mesela biz bunu şarja bağladık. Dediğim gibi iki tane pilim erkenden doldu. En baştaki pilim kapasitesi, miliamperi daha yüksek olduğu için dolduramadı. Sırf bu iki tane pil yüzünden sağlam pilimiz ziyan olmuş olacaktır. İşte bunun BMS kartını da kullanmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi de pilleri hem eşit bir şekilde şarj işlemi sağlasın, hem de biz buradan artı ve eksi çıkış aldığımız zaman pilleri eşdeğer bir şekilde akımını tüketmesi için BMS kartı kullanmamız gerekiyor. Bunda şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Dediğim gibi 3134 miliamperlik pilimiz sağlam. Diğer iki tane pilimiz arızalı olduğu için bu sefer tüketim bozuk pillerden daha hızlı bir şekilde akacağı için BMS kartı da 2.5 voltun altında bir çıkış gördüğü an, yani pillerden 2.5 voltluk bir gerilim gördüğü an otomatik bir şekilde yine devreyi kesecektir. BMS kartının zaten amacı bu. Pilleri hem yüksek şarjdan hem çok daha fazla deşarjdan korumak için. Görmüş olduğunuz gibi burada zaten 4 adet MOSFET'lerimiz var. Ve aynı şekilde burada küçük transistörlerimiz, dirençlerimiz ve aynı şekilde kondansatörlerimiz mevcut. BMS kartının en büyük özelliği pilleri eşit bir şekilde şarj ederken aynı şekilde pillerin eşit bir şekilde deşarj işlemi olmasını
sağlıyor. Daha doğrusu yardımcı olmuş oluyor. BMS kartı olmadan bu pilleri hiçbir şekilde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu pilleri koruyacak olan tek şey BMS kartıdır arkadaşlar. BMS kartında biraz önce bahsettiğim gibi balans dediğimiz, yani fonksiyon olarak balanslı olanı var, balanssız olanı var. Burada çok fazla özelliğe takılmanıza gerek yok. Şarj işlemini özellikle bir veya maksimum 2 tane pil olarak şarj işlemi sağlayacaksanız TP4056 şarj modülünü kullanabilirsiniz. Çok sağlam ve sağlıklı, aynı şekilde dediğim gibi güvenilir bir şarj modüldür. Eğer 2'den fazla 4, 3 gibi seri veya paralel bir şekilde 12 volt elde etmek istiyorsanız zaten burada görmüş olduğunuz gibi 12.6 volt. Hemen alt kısma baktığımızda 4.2 volt, 8.4 volt şeklinde çıkışlarımız mevcut. Toplam 12 volt. 12 nokta, yani biz bunu 12 volt diyelim. 12 volt olarak gerilim sağlarken bu BMS kartı maksimum 20 ampere kadar dayandığını buradan görebiliyoruz. Arka yüzeyine bakacak olursak zaten Çince olarak çok fazla bir şey algılayamayız. 12 volt olarak çıkış verdiğini söylüyor. Arkadaşlar piller ve BMS kartı hakkında çok fazla detaylı bilgiler var. Yani bu video ben bunları size aktarmaya çalışırsam gerçekten çok uzun bir video olacaktır. O yüzden piller hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun açıklamalar kısmında, daha doğrusu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı oluyorum, olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi piller hakkında, özellikle lityum piller hakkında çok fazla bilgi var, çok fazla doküman var. O yüzden hem videonun uzun olmaması için hem de genel mantığını, şarj ve deşarj işlemine nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Tekrar ve son kez hatırlatmak gerekirse lityum pilleri hiçbir şekilde tek başına kullanmıyoruz. Yani bu pili aldık, normal 5 voltluk bir adaptöre bağladık. Atıyorum 1 saat sonra çıkarttık, şarj olduğunu mantıken anladık, toparladık derken bu şekilde şarj işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Ne tek başına, ne 2 tane, ne 3 tane, ne 4 tane, hiçbir şekilde bu pilleri direkt adaptöre bağlayıp şarj işlemi başlatmıyoruz. Eğer tek pil kullanacaksak görmüş olduğunuz gibi burada şarj modülü hazır olarak mevcut. Güvenli. Montaj işlemini sağlıyoruz. Şarj olduğu zaman yeşil, bazısında mavi yanıyor. Şarj olduğu zaman yeşil veya mavi. Şarj işlemine devam ederken kırmızı ledimiz de burada yanacaktır. Dediğim gibi eğer 12 voltluk bir batarya şeklinde bir güç kaynağı elde edecek olursak muhakkak BMS kartı kullanmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi piller 2,5 voltun altına düştüğü an bu sefer kendi kendini yemeye başlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu piller bozulabilir. Çok hassas piller ve çok dikkat edilmesi gereken bir piller arkadaşlar. Burada orijinal diye ayırdığımız bu piller artık geri dönüşüm kutusuna gidecektir. Hiçbir şekilde kullanıma uygun değildir. Dediğim gibi çok daha fazla bu videoyu uzun tutmak istemiyorum. Umarım sizlerin de anlayabileceği bir şekilde, benim de dilimin döndüğü kadar sizlere bildiklerimi anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Umarım aktarabilmişimdir. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.